Herkese merhabalar, Entel Diyar'a hoş geldiniz. Ben Serkan Culu. Bu bölümde Christopher Nolan'ın Batman üçlemesinde son filmi olan Kara Şövalye Yükseliyor filminin incelemesini yapacağız. Hazırsanız başlayalım. Film, ilk andan itibaren karanlık bir tonla başlıyor. Gotham'ın huzurlu ama aldatıcı bir sakinlik içinde olduğu hissedilirken, bu düzenin hemen altındaki kırılganlık ve çürümüşlük seziliyor. Bruce Wayne'in sahneden çekildiği bir dünyada Gotham, kaosun eşiğindedir. Uçak sahnesiyle birlikte hem fiziksel hem metaforik anlamda bir yükselişin ve düşüşün başlangıcını izliyoruz. Bane'in sahneye çıkışını hatırlarsanız, hatta Christopher Nolan'ın en çok gurur duyduğu sahnelerden biridir bu. İşte bu sahne mutlak bir güç ve otorite gösterisiyle başlar. Ancak bu yalnızca fiziksel bir tehdit değil, aynı zamanda Gotham'ın temelinde yatan adaletsizlik ve eşitsizlikleri hedef alan bir felsefedir. Bu durum, sistemin kendi iç çelişkilerinden doğan bir figürdür. Düzenin kusurlarını göstermek için gelen onun en karanlık yüzüdür. Bruce Wayne ise bu noktada sahnenin dışında kendi varlığını ve kimliğini sorgulayan bir karakter olarak karşımıza çıkar. Gotham'ı kurtarmış ama bu kurtuluşun bedelini ağır bir şekilde ödemiştir. Fiziksel olarak sakat, ruhsal olarak ise izole bir durumda yaşamaktadır. Burada yalnızca bir kahramanın değil, bir insanın da düşüşünü izleriz. Kendini hem Gotham'dan hem de dünyadan soyutlamış bir halde kendi geçmişiyle yüzleşmekten kaçmaktadır. Alfred'in ona olan sevgisi ve uyarıları Bruce'un içindeki çatışmayı daha da derinleştirir. Batman'in yokluğunda şehir bir nevi Bruce'un aynasıdır. Yavaşça çürüyen ve kendi kendini tüketen bir şehir. Bane'in şehri ele geçirme planı devreye girdiğinde yalnızca bir fiziksel güçle değil, aynı zamanda bir toplumsal söylemle hareket ettiğini görürüz. Onun gücü yalnızca şiddetle değil, kelimelerle, fikirlerle de şekillenir. Şehrin yoksulları ve dışlanmışları üzerinden bir destekçi kitlesi yaratırken, Gotham'ın üst sınıfına, yozlaşmış liderlerine ve düzenine meydan okur. Ancak bu meydan okuma samimi bir adalet arayışından ziyade manipülasyon ve kaos yaratma arzusuyla doludur. Bane, yalnızca sistemi yıkmaya değil, insanları korkuyla kontrol etmeyi amaçlar. Zaten izlerken bile bize gerginlik veren bu karakterin maskesi ve soğuk duruşu, onun kişiliğini bir gizem perdesi arkasına saklar. Ama her hareketi, geçmişte yaşadığı travmaların ve acıların bir yansımasıdır. Bruce, uzun süre bu tehdide karşı kayıtsız kalır. Alfred'in onu tekrar Batman olmaya ikna etme çabaları, bir yandan sevgiyi, diğer yandan sorumluluğu hatırlatır. Ancak bu süreçte Bruce'un geçmişteki kayıpları, özellikle de Rachel'ın ölümü, hala zihninde derin bir yara olarak durmaktadır. Batman olarak geri dönmek yalnızca Gotham için değil, Bruce için de bir yeniden doğuş anlamına gelir. Ancak bu dönüş geçmişin hayaletlerinden kurtulmayı gerektirir ve bu filmin ilerleyen bölümlerinde büyük bir sınav haline gelir. Bane'in Gotham'ı ele geçirme süreciyle birlikte şehir adeta bir savaş alanına dönüşür. Bu noktada Bruce'un Batman olarak sahneye çıkışı bir kahramanın geri dönüşü gibi görünse de aslında bu dönüş çok kırılgandır. Bane ile karşılaştıkları ilk mücadelede fiziksel ve ruhsal olarak hazırlıksız olduğu ortaya çıkar. Bane'in ona karşı söylediği sözler, özellikle karanlıkla ilgili monoloğu, yalnızca bir üstünlük değil, aynı zamanda Bruce'un kendi karanlık yanlarıyla yüzleşmesine zorlayan bir ayna işlevi görür. Bane'in "I was born in the darkness" bu konuşmayı hatırlamışsınızdır. Yani karanlıkta doğdum ve cümlenin devamında da onun içinde şekillendim diyordu. Bu ifadesi onun geçmişine ve içsel motivasyonlarına dair bir metafordur. Bane, hapishanede doğmuş ve büyümüş, yani hayatı boyunca acı ve karanlık içinde yaşamıştır. Bu, onun kimliğini şekillendiren bir unsurdur. Bane'in bu sözü Bruce'a karşı bir üstünlük mesajı taşır. Sen karanlıkla başa çıkmaya çalışıyorsun ama ben zaten onun içinde şekillendim. Burası benim dünyam demek ister aslında. Ancak bu söz aynı zamanda Bane'in trajik bir figür olduğuna da işaret eder. Hayatı boyunca karanlıkta kalmış biri aydınlığı anlayamaz ve bu yüzden çoğunlukla kaos yaratabilir.
Bu durum beynin felsefesinin ve yöntemlerinin neden yıkıcı olduğunu anlamamıza yardımcı. Aynı zamanda bu sahnede Batman'in yenilmez bir figür olmadığını, tam tersine insan olduğunu ve hatalar yapabileceğini açıkça gösterir. Beynin Bruce'u kırdığı an hem fiziksel hem de metaforik bir düşüşün başlangıcıdır. Hapishane sahneleriyle birlikte hikaye yavaş yavaş Bruce'un dönüşümüne odaklanır. Burada Bruce'un yalnızca fiziksel gücünü yeniden kazanmasını değil, aynı zamanda korkularıyla yüzleşmesini izleriz. Hapishanedeki diğer mahkumların anlatıları ve özellikle ip üzerinden çıkış sahnesi, korkuyu aşmanın bir insanı nasıl özgürleştirebileceğini gösterir. Bruce, yalnızca Batman olarak değil, bir insan olarak da yeniden doğar. Bu yeniden doğuş, geçmişteki kayıpları kabul ederek ve onları bir güç kaynağına dönüştürerek gerçekleşir. Hapishane sahneleri yalnızca Bruce'un fiziksel bir yeniden inşası değildir. Aynı zamanda ruhsal bir uyanışı da temsil eder. Bane tarafından kırılmış, en savunmasız haliyle karanlığa itilmiş olan Bruce, burada hem kendisiyle hem de geçmişinin yükleriyle hesaplaşır. Hapishanenin karanlık atmosferi, Bruce'un zihinsel durumuyla paraleldir. O derin kuyunun, yukarıdan gelen aydınlıkla olan tezatı, kurtuluşun yalnızca fiziksel bir çaba değil, aynı zamanda zihinsel ve duygusal bir özgürleşme olduğunu vurgular. Hapishanede duyduğu hikayeler, özellikle Bane ve Talia'nın geçmişine dair küçük ipuçları, Bruce için bir uyarıdır. Ancak Bruce'un tam anlamıyla dönüşmesi için bir şeyin farkına varması gerekir. Korkunun değeri. Daha önceki hayatında korkusuz olmayı bir erdem gibi görmüş, bunu Batman'in gücünü oluşturan temel olduğunu düşünmüştür. Ancak hapishanede görür ki asıl güç korkuyu kabullenmek ve onunla yaşamaktan gelir. Hatta bu durumu anlatabileceğimiz net bir sahne vardır. Bruce, hapishanedeki yaşlı ve kör olan mahkumla konuştuğunda yaşlı adam ona korktuğunu söyler. Fakat Bruce ise korkmadığını ama kızgın olduğunu belirtir. Bu ifade Bruce'un içsel durumunu net bir şekilde yansıtıyor. Kızgınlık genellikle kontrol edilebilir bir duygudur. Ancak korku, bilinmezlik ve savunmasızlık hissiyle daha derin ve zorlu bir mücadele gerektirir. Burada Bruce, aslında korkusunu bastırmaya çalışarak onu bir kenara ittiğini ima ediyor. Ancak kuyudan çıkmak için gerçekten başarılı olması, bu korkuyu tamamen bastırmak yerine kabul etmesiyle mümkün oluyor. Dolayısıyla yaşlı adamın tavsiyesi, onu içsel bir dönüşüme yönlendirir. Korkuyu reddetmek değil, onu hissetmek ve onunla birlikte hareket etmek gerekir. Peki o zaman ipsiz atlamak cesaret mi, korkunun tetiklediği bir hareket mi? Bruce'un ipsiz atlaması yüzeysel olarak cesaret gibi görünebilir. Fakat bu yalnızca cesaretin bir ifadesi değil, korkunun itici gücüdür. İp, güvenliği temsil eder ve bu güvenlik duygusu insanın korkusuyla yüzleşmesini engeller. İpi bırakmak, güvenlik ağı olmadan hareket etmeyi kabul etmektir ve bu, ölüm korkusuyla yüzleşmeyi gerektirir. Özetle Bruce'un eylemi cesaretin ötesine geçer. Bu durum, korkusunu bir motivasyon haline getirme sürecidir. İp olmadan atlamak, ölüm dürtüsüyle hayat dürtüsü arasındaki o kritik çatışmada hayat dürtüsünün zaferini simgeler. Yani biz şunu da söyleyebiliriz burada. Bruce'un başarısı kızgınlıktan ya da yüzeysel düzlemde cesaretten değil, korkuyu kabullenerek ondan güç almayı öğrenmesinden kaynaklanır. Bruce'un hapishanedeki kuyudan çıkış sahnesini daha detaylı olarak ele alacak olursak, bu durum fiziksel bir kurtuluşun çok ötesindedir. Yani bu aynı zamanda varoluşsal bir yeniden doğuşun temsilidir. Bruce'un kuyudan çıkışına Freud'un iki temel dürtü olarak belirttiği kavramlarıyla da bakabiliriz. Bunlar da ölüm dürtüsü ve hayat dürtüsüdür. Az önce bahsettiğimiz gibi ölüm dürtüsü yani thanatos, insanın bilinç dışının bir şekilde kendini yok etmeye, hareketsizliğe yönelmesini, insanı korkuya, pasifliğe ve çaresizliğe sürüklerken hayat dürtüsü yani bu da Freud'un bahsettiği eros kavramı, yaşamı sürdürme, gelişme, mücadele etme ve yeniden doğma arzusudur. Bruce'un ip olmadan çıkma kararı bu çatışmanın bir sonucu olarak ölüm dürtüsünü pasifize etme anlamına gelir. Korkusunu kabullenip bilinmeyene adım atarak ölümle yüzleşir ve korku getiren ruh halinden sıyrılır. İp, güvenliği temsil ederken onsuz atlamak, hayat dürtüsünü aktif bir şekilde seçmek,
yaşam için bir mücadele başlatmak demektir. Bu eylem yalnızca fiziksel bir yeniden doğuş değil, aynı zamanda psikolojik bir zaferdir de. Yani dolayısıyla Bruce, ipsiz atlamayı seçerek hem varoluşsal bir yenilenme hem de özgürlüğe giden yolda ilk adımı atar. Gotham, Bruce hapishanedeyken tam anlamıyla beynin kontrolüne geçmiştir. Şehir, sahte halk mahkemeleri ve anarşist kaosun pençesinde kıvranırken, Bane yalnızca korku salan bir düşman değil, aynı zamanda toplumsal eşitsizliği manipüle ederek bir devrim görüntüsü yaratan stratejik bir figürdür. Hatta Bane'in başka şöyle ikonik bir cümlesi vardı. "And we give it back to you, the people." Bu repliği de hatırladınız mı? Bu cümlenin açılımı da şöyleydi. "Ve size geri veriyoruz, halkımıza" şeklindeki bu replik, Bane'in bu ideolojik maskesinin özeti gibidir. Sözde halkın elinden alınan gücü geri verdiğini iddia eden bu söylem, aslında bir manipülasyon aracıdır. Gotham'ın alt tabakalarını kendine çekerek eşitsizliklere karşı bir başkaldırı yaratıyormuş gibi görünse de, gerçek amacı şehri kaosa sürüklemek ve kendi otoritesini pekiştirmektir. Bane'in hareketleri yüzeyde bir Marksist devrim estetiği taşır. Halkın öfkesini örgütlemek, elit sınıflara meydan okumak ve eşitlik vaat etmek onun planını devrimci bir hareket gibi gösterir. Ancak bu söylem Marx'ın devrim anlayışını bütünüyle çarpıtmaktadır. Marx'ın proletaryanın zincirlerinden başka kaybedecek bir şey yok ifadesi, devrimin kolektif kurtuluş ve eşitlik arayışına dayandığını vurgular. Bane ise halkın öfkesini bir silah gibi kullanarak yalnızca kaos ve yıkım yaratır. Gotham'ın alt sınıflarını ayağa kaldırırken bu hareketin bir özgürleşme değil, yeni bir baskı rejimine dönüştüğü görülür. Bu durum, devrimci ideallerin otoriter figürler tarafından kolayca manipüle edilebileceğini çarpıcı bir şekilde ortaya koyar. Bane'in söylediği o ikonik cümlenin tamamı ise şöyleydi. "Gotham'ı nesiller boyu sizi ezen ve fırsatlar ile sahte hayaller sunan zalimlerden alıyoruz ve size geri vereceğiz. Halkımıza." Söylemiyle Bane, halkı bir kurtuluş vaadiyle yanına çekerken, onları aslında yeni bir korku düzenine hapsetmektedir. Bu Marksist bir devrimden saparak nihilist bir yıkım planına dönüşür. Bane, halkın gerçek sesi olmaktan çok onların öfkesini araçsallaştıran ve kendi otoritesine hizmet eden bir liderdir. Nihayetinde onun hareketi halkı özgürleştirmeyi değil, onların yıkım üzerinden yeniden şekillendirilmesini hedefler. Bu yönüyle Bane'in eylemleri, Marksist devrim anlayışının karanlık bir parodisini temsil eder. Devam edecek olursak, bu süreçte Selina Kyle yani Catwoman karakteri, hem Gotham'ın kaos ortamında kendine yer bulmaya çalışan bir figür, hem de Bruce'un iç çatışmalarını yansıtan bir ayna gibidir. Selina'nın kendisi de hayatta kalma ve ahlaki sorumluluk arasında bir denge kurmaya çalışır. Bruce ile olan etkileşimleri, yalnızca romantik bir bağlantı değil, aynı zamanda iki farklı dünyanın görüşünün karşılaşmasıdır. Selina, başlangıçta Bruce'un idealizminin naif ve gerçek dışı bulsa da, onun kararlılığını ve inancıyla karşılaştığında kendi içsel çatışmalarını sorgulamaya başlar. Bruce, Gotham'a geri döndüğünde yalnızca bir kahraman olarak değil, yeni bir anlayışla geri döner. Bu, Batman'in bir sembol olmanın ötesinde halkın bir parçası ve onları güçlendiren bir figür olması gerektiğini anladığı andır. Daha önce yalnızca kendisiyle ve suçlularla mücadele eden bir figürken, şimdi Gotham halkının kendi ayakları üzerinde durmasını sağlamak için bir lider haline gelir. Bu durum, Alfred'in ona sıkça hatırlattığı bir dersin sonucudur. Batman geçici bir figürdür ama umut ve cesaret kalıcıdır. Ve işte o efsane karşılaşma yeniden olur. Batman ve Bane'in bir sonraki karşılaşması yalnızca fiziksel bir intikam değil, Bruce'un kendi sınırlarını aşmasının bir yansımasıdır. Burada artık bir korkak ya da yalnız bir kahraman değildir. Korkusunu kabul etmiş ve bunu güce dönüştürmüş bir figürdür. Ancak Bane'in yenilgisi hikayenin sonu değildir. Talia'nın sahneye çıkışı olayları bambaşka bir boyuta. Bu yalnızca bir bireysel intikam hikayesi olmadığını, aynı zamanda geçmişin gölgelerinin Bruce'u nasıl takip ettiğinin bir göstergesidir. Talia'nın planı, Bruce'un babasının mirasını
Gotham'ın kurtuluşu için inşa edilen sistemi tamamen yok etmeyi amaçlar. Bu durum yalnızca bir tahribat olarak kalmaz. Bruce'un hayatı boyunca savunduğu değerlerin de yok edilmesi anlamına gelir. Ancak tam burada Bruce'un basit bir kahraman olmadığını, aynı zamanda stratejik ve fedakar bir lider olduğunu görürüz. Nükleer bombayı Gotham'dan uzaklaştırma kararı yalnızca bir şehri kurtarmak değil, kendisini aşarak başkalarını önceleyen bir fedakarlıktır. Filmin sonunda ise Bruce'un Alfred'in rüyası olan huzurlu hayata ulaşıp ulaşmadığı ile ilgili küçük bir kesit bize gösterilir. Batman artık Gotham'dan gitmiştir. Fakat artık Batman bir kişi değil, bir fikirdir. Ve bu fikir, Gotham'da yaşayan insanların cesaretinde ve dayanışmasında yaşamaya devam eder. Başka bir incelemede ve podcast'te görüşmek üzere, kendinize çok iyi bakın, hoşça kalın.